Aynı işi, aynı iyi niyetle, aynı ürünle, aynı fiyatla yapıyorsunuz ama sonuçlar ülkeden ülkeye ciddi şekilde farklı oluyor. Ve bir noktadan sonra şunu fark ediyorsunuz ki mesele iş değil, aslında iş kültürü. Ben Türk'üm, Türkiye'de yetiştim. Yaklaşık 20 yıl önce İngiltere'ye geldim. Almanya'da yaşadım bir süre ve bu sürede Almanya, Hollanda, Belçika, Polonya, Avusturya, Macaristan, Fransa, kıta Avrupa'sının hemen hemen her yerinde iş yaptım, ticaret yaptım, şirket kurdum. Şu anda aktif olarak Orta Doğu ve Körfez'de çalışıyorum ve Çin'le çalışıyorum. Bu kadar farklı masada, farklı zamanlarda oturduğunuzda şunu görüyorsunuz ki aslında dille anlaşmak yetmiyor. Kültürü anlamak ve o kültürle anlaşmak gerekiyor. İşte ben size bugün o masalarda yazılmayan ama sonucu belirleyen gizli kodları, iş kültürünü anlatacağım. İş kültürü dediğimiz şey ne söylediğimizle ilgili değil, nasıl söylediğimizle ilgili, ne zaman söylediğimizle ilgili, ne şekilde söylediğimizle ilgili. Kararın nasıl alındığı, evetin gerçekten evet olup olmadığı, sessizliğin ne anlama geldiği, bunların çoğu zaman sözleşmede bulamayacağımız ama sonucu belirleyen şeyler, kriterler olduğunu görüyoruz. İş kültürü aslında o ülkenin sokaktaki kültürünün ofis masalarına sızmış halidir. Biz aslında şirketlerle değil, o toplumun yüzyıllardır biriktirdiği reflekslerle ve kültürlerle sıkışıyoruz. Özellikle B2B işlerde bunu çok yüksek seviyede görebiliyorsunuz. Örneğin sokakta birisine dokunduğunuz zaman refleks olarak suçlu olmasa bile sorry diyen bir kültürün masada iş yaparken size doğrudan hayır demesini beklemek biraz güç. Veya pazar günü en ufak bir çıtırtının bile gürültü sayıldığı bir ülkede siz toplantıya 3 dakika, 5 dakika geç kalırsanız bu basit bir mazeret değil, toplumsal düzene karşı bir başkaldırı olarak algılanabilir. Örneğin Almanlar genelde direkt konuşurlar. Almanlarda bir şey hayırsa hayırdır, evetse evettir. Dolaylı konuşmazlar, kararı uzatmazlar. İngilizlerse size evet derler ama siz bunun aslında ne anlama geldiğini çok sonra fark edersiniz. Almanlara ben hep şunu söylerim. Almanlar bir cümleye hayırla başlar. Siz onun evet olması için ikna etmeye çalışırsınız. Almanya'da netlik sadece dilde değil, kuralların tümündedir. Mesela bir işveren çalışanı mesai saati dışarısında cep telefonundan ararsa çalışan bunun için şikayetçi olabilir ve haklıdır da. Ama aynı çalışan mesai saati içerisinde kişisel olarak telefonunu kullanıyorsa bu haklı gerekçeyle işten çıkartmanın bir sebebidir. Bu sertlik işte size güven verir. Kuralların netliği de riskleri, belirsizlikleri ortadan kaldırır. İşte bu yüzden Almanya'da en yüksek seviyede iş yaparken en yüksek seviyede belirsizlik azaltılır ve o netlikle iş yapılır. İngiltere ise durum biraz farklıdır. İngiliz size evet der ama siz onun aslında hayır olduğunu eve gidince anlarsınız. Çünkü öyle şartlar sunar ki o şartları sağlamanız çok zordur ve aslında onun cevabı hayırdır. Almanya'da az önce söylediğim gibi önce hayırla başlar, sonra evete dönersiniz. İngiltere'de ise evetle başlar, her zaman evetle biter. Ama o evetin asıl anlamını bilmeniz çok zorlaşır. Ama Avrupa dediğimiz yerde az önce söylediğim gibi tek tip bir yer değil. Polonya'da mesela gittiğimizde sabah 8'de bizi fabrikada kahvaltıya çağırmışlardı. Sabah 8'de kahvaltı yaptık fabrika sahipleriyle. Üstelik bir de sabahın 8'inde vodka içiyorlardı. Bu bir tuhaflık değil, kültürel bir refleks. Polonyalılar güne böyle başlamak istiyor. Çünkü oralar her ne kadar Avrupa içerisinde olsa da daha Balkan, daha doğulu gibi hareket ediyorlar. Bir Alman gibi, Hollandalı gibi, Belçikalı gibi hareket etmiyorlar. Fransa'da ise eğer iş yapacaksanız öğle saatlerini tercih etmenizi tavsiye ederim. Çünkü öğle saatinde yemeğe çıktığınız kişiyle büyük ihtimalle iş yaparsınız. Ama o yemeğin 2-3 saat süreceğine de göz önünde bulundurmanız gerekir. Güveni o masada inşa edersiniz ama acele ederseniz de o güveni çok çabuk yıkarsınız. İngilizler poker face'tir. Duygularını çok iyi saklarlar. Kolay kolay bunu anlayamazsınız. Sadece iş dünyasında değil, sokakta da. Toplantıdan çıktığınızda ne demek istediklerini anlamanız uzun bir zaman alır. Çünkü gerçek kararlar çoğu zaman toplantıdan sonra alır. Ama ben İngilizler diye genelliyorum. Bu Britanya'nın geneli için böyle. Fakat
Britanya'nın içinde bile İngilizlerde bu yine en fazla. Çünkü İskoçlar, İrlandalılar biraz daha refleksif insanlar. Birazcık daha o anlamda bize benziyorlar. Galler ise ikisinin ortasında kalmış bir yer. Batıdan doğuya doğru gittikçe patronun da çalışanla ilişkisi ve aynı zamanda müşterinizin de sizinle olan ilişkiniz aynı şekilde değişir. Batıda patron için çalışan 8 saatini kendisine vermiş birisidir. Doğuya doğru gittikçe ise bu 24 saate kadar çıkar. Artık iş tanımları giderek kaybolur. Saygı ve hiyerarşinin tanımı değişir. Birbirine karşı işte vefa gibi, tempo gibi, işte çalışma şekli gibi kavramlar bambaşka bir hale gelir. İşte doğuya doğru milletlerle, daha çok Orta Doğu ve Körfez'de çalışacaksanız müşterilerinizle veya tedarikçilerinizle çalışırken bu ilişkilere oldukça dikkat etmek gerekir. Biz Avrupa'da uyguladığımız ilişki yönetimini Doğu'da, Orta Doğu'da, Körfez ülkeleriyle aynı şekilde uygulayamıyoruz. Orta Doğu'da zaman da daha esnektir. Hani böyle güneş nasıl böyle her şeyi yavaş yavaş eritiyor ya, zamanı da aynı şekilde eritmiş ve zaman giderek esnek bir hale gelmiş. Zaman bazen çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Saat çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Genelde saatten çok saat aralıkları vardır. O aralığın içine bile tutturursanız büyük bir kârdır. Orta Doğu'da ilişkiler işin daha önüne gelir. Sizi tanımak isterler. Bunun için sizinle zaman geçirirler. Bazen çok gariptir. Saatlerce. Yemek yemekte sorun yok. Çünkü genelde bu iş yemekle olur. Sonra yemekle olur. Sonra bir daha yemekle olur. Ama yemeğin de dışında gel bir dolaşalım da diyebilirler size. Size işte evimi göstereyim de diyebilir. Gel size bir koleksiyonumu göstereyim. Bir şeye bakalım da diyebilir. Bir yere gidelim, gezdirelim de diyebilir. İlgilenelim de diyebilir. Böyle 3 gün 5 gün belki geçirirsiniz. Bir ara beraber çalıştığımız bir firma şey demişti. Yine Suudi Arabistan'da bir iş yapıyorlar. Ya dedi artık yeter yemek yediğimiz biraz da iş konuşalım dedim. Çünkü her gittiğimizde sadece yemek yiyip geri dönüyoruz dedi. Burada aslında bu süreçte sizi tanımaya çalışıyorlar. O güveni inşa etmeye, sizinle çalışıp çalışamayacaklarını anlamaya çalışıyorlar. Ve bu sürede de bazı şeyleri zihinlerinin arkasında pişiriyorlar. Mesela ben şunu bizzat çok gördüm. Bugün bir saat konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Özellikle danışmanlığını yaptığımız firmalarla beraber gittiğimizde sohbet ediyoruz. Birkaç saat onlar konuşuyorlar. Ben de süreci orada yönetiyorum. Sonra biraz da yarın devam edelim diyorlar. Gidiyoruz otele, o gün hiçbir şey yok. Ertesi gün bir iki saatte o zaman konuşuyoruz. Ama böyle gündem falan yok ortada. Çok net bir gündem yok. Bir yerde tıkandıklarında ertesi güne bırakıyorlar. Ama İngiltere'de veya Avrupa'da özellikle öyle değil. Hemen onun gündemi oluşur. Bunu nasıl çözeceğiz? Onlar oluşur. İşte gidelim buna çalışalım. Ertesi gün gelelim gibi biraz daha panik hali demeyeyim de birazcık daha kuralları keskin bir süreçte ilerler ilişkiler. Tabii bu yemeklere hayır deme gibi bir şansınız yok Orta Doğu'da ve Körfez'de. Size bir yemek ikram ediyorsa hayır diyemezsiniz, tokum diyemezsiniz. Toksanız da yemeniz gerek. Hediye de aynı şekilde. Hediyeleşmek. Bir Orta Doğu şirketine gidiyorsanız, Körfez'de bir şirkete gidiyorsanız hediye almak, hediye vermek çok önemlidir doğuya gittikçe. Batı'da da bu önemli ama istediğimiz karşılık çok fazla bulmakta zorlanabiliriz. Öbür tarafta biraz daha kıymet harbiyesi daha çok anlaşılır. Çinliler bambaşka bir dünya. Yani biz şimdi doğu derken Asya'ya doğru gidiyoruz ama bazı şeylere o Orta Doğu tarafında ve Körfez tarafında biraz daha farklı. Kuzey Afrika'da biraz daha farklı. Çin'e doğru gittikçe daha farklı. Çin'de mesela Çinler her zaman çalışır. Çinler için saat kavramı bu anlamda yok. Sürekli çalışıyorlar. Çok yüksek bir tempo ile çalışıyorlar. Ve her zaman ulaşabileceğiniz genelde insanlar. Ama oradaki yaşayacağımız sıkıntılardan bir tanesi de şudur her zaman. Çalışırken bunu biliriz. Bir Çinli ile konuştuğunuzda İngilizcesinin iyi olduğunu düşünseniz bile, siz böyle uzun uzun her şeyi güzel güzel anlatsanız bile aslında anlamamış olabilirler. Ve işin kötü tarafı hiçbir zaman anlamadım demezler. Siz ne derseniz deyin evet derler. Siz de anladıklarını, söylediklerinizi yapacaklarını zannedersiniz. Ama aslında anlamamışlardır. Bu yüzden biz şöyle yapıyoruz. Ben genelde zaten İngiliz olmayanlarla İngilizce konuştuğum zaman özellikle böyle ne kadar az biliyorsa o kadar az kelimeyle konuşmaya çalışıyorum. Böyle uzun ağdalı cümleler kurup da İngilizce sınavına girmiş gibi IELTS'teki gibi konuşmuyorum. Mümkün olduğunca çok basit, çok temel. Örneğin Çin'de İngilizcesi iyice böyle az olanlara onlar gibi konuşuyorum. İşte have, no have. Bu kadar yani. Hani
Var yok. Çünkü do you have this product falan dediğiniz zaman adamın beyni yanıyor. Çünkü anlamıyor. Oradan bir kelime zaten önemli olan. Önemli olan iletişim. O iletişimi kuruyorsunuz ve mutlusunuz. Hayat devam ediyor. Ama iş kompleks bir hale geldikçe bunun tarzını da değiştiriyorsunuz. Ve biz her şeyi yazılı olarak alıyoruz. Ve mikro detaya kadar yazılı bir şekilde karşılıklı teyitleşerek gidiyoruz. Bu bütün ilişkilerde en son noktada kesinlikle çok önemli. Ama Çin'le bunu yapmamızın sebebi bizi anlayıp anlamadıklarından emin olmak oluyor. Bir kültürde sessizlik saygıyı ifade ederken diğer bir kültürde ise ilgisizliği ifade eder. Bir yerde net olmak güveni ifade ederken bir yerde de kabalık sayılır. Doğuya doğru gittikçe hayır demek bizim için hem bir konuda itiraz etmek anlamında çok zor, hem bir konuda reddetmek anlamında çok zor. Bu yüzden hayır dememek için bin türlü şey söyleriz. Ama Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da iş yapıyorsanız size çok katı bir şekilde hayır derler. Neden hayır olduğunu sorarsınız. Ona göre hareket edersiniz. Bunun bir tarafı saygısızlık gibi algılanabilir bir yerde de netlik ve doğruluk gibi algılanabilir. İngiltere'den ürün almak isteyen bir firma geldi bize. Yıllar önce oldu bu. Ürünü alamıyorlar. Bakın müşteri ürünü almak istiyor fakat ürünü alamıyor. Bunun birçok sebebi olur ama biz burada şunu fark ettik. Önce kendilerine sorduk. Sonra bütün yazışmaları, iletişim protokolü inceledik. Sonra karşı tarafla görüştük. Firmayla bir daha görüştük. Ve bir iletişim protokolü oluşturduk. Uzunca bir süre firma bu satın almayı yaparken arada biz durduk. Çünkü doğru iletişim kuramamışlar. Çünkü attıkları e-postaların zamanında dönüşleri, sorulara verilen cevaplar, bunların hepsi aslında kapı kapalı değil. Sadece kapıyı yanlış çalıyorlardı. Problem oradan kaynaklanıyordu ve ürünü satın alamıyorlardı bile. Geçtim ben satmayı. Biz sadece bu şekilde çalıştığımız şirketler bile var. Biz bu durumu nasıl çözüyoruz? Şöyle, biz çalıştığımız şirketlere sadece onlara bir ülkeyi anlatmıyoruz. Bir somut bilgi vermiyoruz. Kültürler arasındaki bu geçişi de baştan sona kadar yönetiyoruz. Böyle bir çözüm bulduk. Aslında ürün değişmiyor. Biz kültürel kodları göz önünde bulundurarak her iki tarafla da güçlü bir iletişim içerisinde, açık bir iletişim içerisinde bulunarak bir aslında transkripsiyon yapıyoruz. Bir şekilde şifreleme yöntemi. Türkiye'den bizimle iletişime geçen, aracısı olduğumuz, danışmanlığını yaptığımız firmalar veya başka bir ülkeden onlardan aldığımız iletişimi aynı şekilde karşı tarafa aktarmak yerine aynı mesajı karşı tarafın anlayacağı şekilde aktarmayı tercih ediyoruz. Bütün iletişim protokolünü de bu şekilde uyguluyoruz. İletişim aslında araçları da burada değişiyor. Örneğin Araplar daha çok, Çinliler sesli mesaj göndermeyi çok severler. Almanlar daha çok e-posta göndermeyi severler. Biz Türkler WhatsApp'ta yazışmayı severiz. İşte buradaki dönüşümü bile sağlamak başlı başına iş kültürünün ve iletişimin bir parçası. Evet, dil ve kültür ve iş kültürü hayatımızı, ticaretimizi, varlığımızı etkileyen en önemli unsurlardan bir tanesi iş yaparken. Peki siz hangi kültürlerle çalışıyorsunuz? Türkiye içerisinde veya dünyada neler karşılaştınız? Eğer yorumlarda bahsederseniz çok sevinirim. Hoşça kalın.